Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve koyu krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş olarak yapmış olduğum patiğim. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikiş yok. Topuk kısmı bu şekilde. Desenimiz şöyle. Çok kolay, güzel, şık, zarif bir model oldu. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bu desenli bölümden başlayacağız hanımlar. Mor ipim ile başlayacağım. 26 ilmek olarak öncelikle 26 ilmeğimi atacağım. Şöyle mor ipimin ucunda bir miktar ip bıraktım. Buraya 26 ilmeğimi atıyorum. Patiğimizin her yerinde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar baştan sona. Şöyle 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 26 ilmeğimizi atalım gelelim. 26 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenarına şöyle bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz hanımlar. Haroşa örüyorum ilmeklerimi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada hemen bu krem tonlarındaki ipimi de hazırlıyorum. Yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanına 3 ilmek mor örüyorum. 1, 2, 3. Sonra açık renkli ipimi ekleyeceğim. 3 ilmek öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Hemen ilk ilmekten sonra bu ipimin ucunu mora bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya bir düğüm atmam gerekiyor. Şöyle. Her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Düğümümü attım. Buraya 3 tane açık renkli ipim ile örüyorum. Yani kremim ile ördüm. Şimdi tekrar mor ipimi alıyorum. 3 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3. 3 tane krem. 3 tane mor. 3 tane krem. 3 tane mor. Ve son 4 ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile ördüm. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipi arkada bırakıyoruz. Şöyle bakın çaprazlamasına. Mor ipimi aldım. 3 tane mor örüyorum. 3 morumu mor ipim ile ördüm. Yine morumu şöyle arkada bıraktım. Kremimi aldım. 3 tane kremim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Tekrardan 3 ilmek morumu mor ile ördüm. Tekrar moru arkada bıraktım. Krem ipimi aldım. 3 ilmek kremimi yine krem ile öreceğim. Yeniden renk geçişi yapıyorum. Morumu aldım. 3 mor. Yine renk geçişi yaptım. 3 tane krem. Tekrar şöyle renk geçişi yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Arkada renk geçişlerinde ipleri şu arka bölümde biraz gevşek bırakalım hanımlar. Sıkı tutarsak modelimiz düzgün düşmez. Buna dikkat edelim. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bu desenimizde hanımlar bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapacağız. Ön yüzdeyiz. Mor rengi ilmeklerimi mor ipim ile örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi de İlk kenarda şöyle çaprazlamasını alıyorum ipimi. Krem rengi ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum.
Tekrar 3 ilmek mor. 3 tane krem. 3 tane mor. 3 tane krem. 3 tane mor ve son 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle öreceğim. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın arka yüzde renk geçişi yaparken ipi arkada bırakıyoruz. Renk geçişini öyle yapıyoruz. 3 ilmek morumu mor ipim ile örüyorum. Tekrar moru arkada bıraktım. Kremimi aldım. 3 kremimi krem ile örüyorum. Bakın elimle kontrollü bir şekilde geçişteki ipleri tutuyorum ki buraları sıkmayayım diye. Bu şekilde yine 3 mor ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. 3 krem ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde patiğimizi örüyoruz. Yine renk geçişi yaptım. 3 tane krem ve yeniden renk geçişi yaptım. Son 4 ilmeğimi mor ipim ile öreceğim. Bakın hanımlar, modelde ön yüzde 2 diş haroşamız oluştu. Ön yüzde renk geçişi yapacağım zaman sonuncu ilmeğimi şöyle ipimi aradan geçirerek arkaya aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Renk geçişi yaparken ilk ilmeğimizi öreceğiz çünkü. Her iki diş haroşada bir diğer modele geçiyoruz. Bakın sırasıyla modellerimiz var kare şeklinde. Dama modeli gibi. Şimdi burada yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu defa krem ipimi alacağım. Mor ilmeklerimi krem ipim ile, krem ilmeklerimi de mor ipim ile öreceğim. Şöyle ilk başta kenar ilmeğini örerek başlıyorum. Renk geçişi olduğu için. Yanındaki 3 morumu da yine krem ile örüyorum. Kenara toplam 4 kremim oldu. Buradaki 3 krem ilmeğimi de mor ipim ile öreceğim. Bakın bu şekilde. Model renk değiştirdi. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Her iki diş haroşada bir, yani her 4 sırada bir modeli yeniden kuruyoruz renk değiştirerek. Bakın 3 mor ilmeğimi mor ipim ile ördüm. 3 krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar 3 tane mor ilmeğim var. Bunu krem ile ördüm. Ve bu defa son 4 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Bakın bu şekilde modelde ilk sırayı yaptık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın mor ilmekleri mor ile ördüm. Krem ipimi alıyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar mor ipimi aldım. 3 mor. Kremimi alıyorum. 3 tane krem. Tekrar morumu aldım. 3 ilmek mor. Kremimi aldım. 3 krem. Yine kremi arkada bırakıp morumu alıyorum. 3 tane mor örüyorum. Ve son 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüze baktığımız anda ikinci desenimizde bir diş haroşamız oldu. 2 diş haroşamız olması gerekiyor yeni modele geçmek için. Yine bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar gördüğümüz renklerle öreceğiz yine. 4 tane morum krem ilmeğimi kenarda krem ile ördüm. Son 3 yanındaki 3 tane mor ilmeğimi mor ile öreceğim. Şöyle. Tekrar 3 tane kremimi krem ile örüyorum. Yanında 3 morum var. Mor ile ördüm. Tekrar 3 tane kremim var. 3 tane mor ilmeğim var. Yine burada 3 tane kremim var. Ve son 4 mor ilmeğimi de mor ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz yine bu şekilde. Bakın mor ilmekleri mor ile, krem ilmekleri de krem ipimiz ile. Renk geçişi yaparken ipleri arka yüzde bırakıyoruz sadece. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Bu şekilde hanımlar.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğüm renklerle ördüm. Ön yüzde tekrar bakın 2 diş haroşa oldu. Renk geçişi yapacağım için ipimi arkadan aldım ve son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ön yüzdeyiz. 3. modeli yapacağız. Yine renk değişecek. Bu ilk baştaki ilmekleri, yani krem ilmekleri mor ile öreceğiz. Mor ilmekleri de krem ile. 3. modelimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle mor ipimi aldım. Her 2 diş haroşada bir yeni modeli kuruyoruz. Şöyle kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek mor ile ördüm. Buradaki 3 tane mor ilmeğim var. Bunu da krem ile örüyorum. Krem ilmeklerimi mor ipim ile, mor ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Her 2 diş haroşada bir modeli yeniliyoruz. 2 diş haroşada 4 sırada yapılıyor hanımlar. Ön yüzde arka yüzde düz örünce 1 diş haroşa oluyor. Tekrar ön yüzde arka yüzde düz örüyoruz. 2 diş haroşamız oluşuyor. Son 4 ilmeğimi de yine krem ile ördüm. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Bu şekilde ön yüze 1 diş haroşamız düşecek modelimiz için. Aynı işlemi bir daha tekrarlayacağız. 2 diş haroşa olacak. Her 2 diş haroşada bir aynı modeli tekrarlayacağız. 26 ilmek üzerinden modelimizi yapacağız hanımlar. Ben bu patiğime bu modellerden toplamda 12 tane kurdum. Şimdi baktığımız anda burada bakın şu ilk modelimiz, şu ikinci modelimiz, üçüncüyü başlattık. Bu şekilde toplamda 12 adet model yaptım hanımlar. Bu da tam oldu. Şimdi hep birlikte bu modellerimizden 12 tane örelim gelelim, ardından patiğimizin şu kenarlarını birlikte örelim. Evet hanımlar, buraya tamına 12 adet modelimi yaptım ve geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu aşamada size mezura ile en ve boy ölçüsünü de vereyim. Patiğimizin eni hanımlar 10 santim. Şöyle boyunu da göstereyim sizlere. Boyumuz da 12 santim gördüğünüz gibi. Şimdi mor ipimiz burada bekleyecek hanımlar. İlmeklerimizi yine haroşa olarak krem ipimiz ile öreceğiz. 26 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile haroşa, yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar şöyle baktığımızda burada da kenar ilmek yerleri var. Buradaki kenar ilmek yerlerine girerek yine ilmekler çıkaracağım. Bakın sırasıyla şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. Şöyle. Bakın ilk mora girdim. Bir ilmek çıkarttım. 2, 3. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum hanımlar. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve hemen şu uca girerek bakın şu kenardan. Burası biraz sert olduğu için tığ yardımıyla 26. ilmeğimi çıkaracağım. Çünkü başlangıç yerine düğüm atmıştık. Biraz sert oldu burası. Şu 25-26. ilmeğimiz şuradan şöyle tığ yardımı ile çıkarttım. Bu şekilde hanımlar toplamda burada 26 ilmek buradaydı. 26 ilmek de buradan çıkarttık. 52 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar bu 52 adet ilmeğin 22 tanesini öreceğim. 22 tanesini. Şu kenar ilmeğim 1. Yine haroşaya devam ediyorum. Düz örgü 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tanesini ördüm.
Hanımlar tam olarak şu bölümü yapıyoruz. Buradan 22 ilmeği ördük. Orta kısımdan 8 adet ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek kestim. 52 tane ilmeğimiz vardı. 22'sini ördüm. Orta kısımdan 8 ilmek kestim. Burada da 22 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Buradaki ilmekler bekleyecek. Bu ilmeklerle patiğimizin diğer kenarını yapacağız hanımlar. Şimdi buradaki ilmeklerimizi normal öreceğim. Hatta sayarak gidelim. Sayılardan emin olmak için 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve ön yüzeye renk geçişi yapacağım için hanımlar ipi aradan alıyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Yani 22. ilmeğimi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu şekilde tekrar mor ipime geçiş yapacağım. Artık patiğimizin devamında bu mor ipimizi kullanacağız. Çünkü patiğimizin bu kenarlarını yapacağız. 22 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Kenara hemen şöyle 2 ilmeğimi ördükten sonra mor ipimin krem rengi ipimin ucunu kesiyorum. Artık kremi kullanmayacağız. Mor ile devam edeceğiz. İpimin ucunu burada mor ipime bağlıyorum. Bu şekilde 2 tane düğüm attım buraya. Bu 22 ilmeğimizi hanımlar mor ipim ile haroşa olarak öreceğim yine. İpimin ucunu gizleyerek götürüyorum şuralardan şöyle. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını mor ipim ile öreceğim. 22 ilmeğimi. Diğer tarafta kalan 22 ilmeğimiz beklesin orada. Onu şimdilik kullanmayacağız. Öncelikle patiğimizin sağ kenarını öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi bu mor ipim ile haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde hepsini sırasıyla örüyorum hanımlar. Burada kenarımızı yapmış olacağız böylece. 22 ilmek olarak kenarımız örülecek. Şöyle. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle döndüğümüzde hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu mor ipimiz ile. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar toplamda 14 diş yani 14 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Zaten 14 sıra haroşamı ördükten sonra sizlere mezura ile tekrar ölçüyü vereceğim. Ona göre patiğin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar buraya 14 diş mor rengimle haroşamı ördüm geldim. Şimdi boydan ölçüyü vereyim size. Ona göre arkasına kaç tane haroşa yapacaksanız belli olur. Şöyle ucundan itibaren tutarak şöyle sıfırlayarak mezuramı ölçtüğüm anda 18,5 santim olarak hatta şöyle tam sıfırlayayım 19 santim olarak örmüşüm. En son 14 sıra haroşamı ördükten sonra ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Çünkü bu sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. Kenar ilmeğini şöyle alıyorum. İlmeklerimizi hanımlar ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar burada. Esnek, gevşek bir kesim yapalım. Çünkü kesim yaptığımız bu ilmek yerlerinden patiğimizin topuğunu yaparken ilmekler çıkaracağız. İlmeklerimizi rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Son bir ilmek kaldı. Onu da kesiyorum hanımlar. En son buraya şöyle 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum mor ipimi. Patiğimizin sağ kenarını tamamladık hanımlar. Şimdi sol kenarını yapacağız. Yani tam olarak şu bölümden başlayarak sol kenara öreceğiz. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda 22 ilmek ile aynı şekilde yapılacak. İpimizi buradan şöyle ekleyerek patiğimizin sol kenarına başlıyoruz. Şöyle hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra yine ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Sıkı bir düğüm atıyorum buraya. Şöyle. İlmeklerimizi yine bu aşamada haroşa örüyoruz hanımlar. Şöyle. 22 ilmek üzerinden sol kenarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar yine ilmeklerimi haroşa örüyorum.
Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine haroşalarıma devam edeceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüğümüzde burada da mor ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Ben hanımlar bu sağ kenara 14 diş 14 sıra haroşa yapmıştım. Buraya da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Çünkü kenarlarımız eşit olmalı. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını sağ kenar ile eşit olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, hemen bu kenarıma da 14 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi kesimimizi yapacağız. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapmıştık. Sol kenardayız. Kesim ön yüzde yapılıyor burada. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar. Yine gevşek bir kesim yapalım. Dediğim gibi hani topumuzu yaparken yine buradaki kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız topuk bölümünde. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmek kaldı. Onu da kestim. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümünü öreceğiz. Ardından tabanı yapacağız hanımlar. Bu bölümde kenar ilmek yerleri var. Bakın oralara girerek ilmekler çıkaracağız. Bu aşamada bir sinalı şiş kullanabilirsiniz ama ben şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Yine 3 numara 25 santimlik şiş bu. Çünkü misinalı şişlerle rahat edemiyorum ben. Bakın kenar ilmek yerleri var. Sırasıyla şu kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek. Ön yüzde bu kenardan itibaren ilmek çıkaracağız. Şöyle. Baktığımızda hanımlar burada 3, 6, 9 ilmek olmuş. Bu şekilde ilmekleri çıkaracağız. Bu kenarı tamamlayacağız. Ardından şu uca geleceğiz. Sonra diğer kenardan şu kenara gelene kadar bakın hanımlar. Şurada ilmek çıkartmaya başladık. Şu diğer kenara gelene kadar ilmeklerimizi çıkartacağız. Benim sayılarıma göre ben burada toplamda 81 adet ilmek çıkarttım. Siz şu kenardaki haroşa sayısını fazla yaptıysanız belki 83-85 ilmek de çıkartabilirsiniz. Bu tamamen 1-2 ilmek farklı olabilir. Ördüğünüz bu kenarlardaki haroşa sayılarına göre. Şimdi dediğim gibi şu kenardan şöyle dolandım. Şu kenara kadar toplamda 81 ilmek çıkarttım. Şimdi ilmeklerimizi çıkartıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu diğer uca kadar 81 adet ilmeğimi çıkarttım ve geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Bakın bu şekilde. Ön yüzden görüntüsü şöyle. Ön yüze bir diş haroşamız düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim arka yüzde. Böyle ön yüze bir diş haroşa düştü. Şimdi taban kesimine başlayacağız hanımlar. Şişimde 81 ilmeğim vardı. 7 ilmek burun kısmına ayıracağım. Geriye 74 ilmek kalıyor. Hani 81'den 7'yi çıkarttım, 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de şu iki yana eşit paylaştırınca kenarlara da 37'şer ilmek düşüyor. Taban ayarlamasını bu şekilde yaptığıma göre kenardan ilk 37 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu kenar ilmeğimle birlikte. Şu ilmek 1 kenar ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Kenardan 37 adet ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin şu burnundan başlayarak taban bölümünü yapacağız. 37 ilmeğimizi ördükten sonra 7 ilmek de burun için öreceğim. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm, geri dönüyorum. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alacağız hanımlar her defasında. Saydığımız anda şu kenarda da 37 ilmeğimiz kalıyor. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 7 ilmeğimi böyle öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Borun için ayırdığımız 7 ilmekle şuraya bir de şaroşa örmüş olduk. Şimdi yanlardan ilmek alarak tabandaki ilmek sayısını artıracağız. Tabanımız 15 ilmek olacak. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabandaki 7 ilmeği ördüm. Yandan da bir ilmek alarak örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yanlardan birer ilmek alarak tabandaki ilmek sayısını artıracağız. Şimdi ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Yine yandan da bu yandan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 9 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. Yine buradaki 9 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimizi öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Yine geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimizi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yanından da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 13 oldu. Geri döndüm hanımlar. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim şimdi. 5 olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Yarım ilmek aldım. Hemen düzelteyim 7. ilmeğimi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve son kez yandan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Artık patiğimizin tabanını 15 ilmekle öreceğiz. Kesimlerimiz de başlayacak. Yine hanımlar ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Bu aşamada tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı. 14 ilmek öreceğim. 15. de kesimimi yapacağım. Kenar ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmekte hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. 15. de yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. İşlem bu. 14 öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Her seferinde ilmekleri saymaya da gerek yok. Şöyle baktığımızda taban ile bu kenar arasında ayrık bir görüntü var hanımlar. Bakın şurada. Burada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimimizi yapacağız. Şimdi saymadan gidelim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3. Bakın saymayacağım. Gene alışkanlık olmuş, sayarak gidiyorum. Bu defa saymayacağım. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum.
Kesimden sonra geri döndüm hanımlar. Şurayı ayırdığımız anda bakın taban ile kenar arasında yine ayrık bir görüntümüz var. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. İlmeklerimi sırasıyla örüyorum haroşa. Bakın sonuncu ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu işleme sağ ve sol taraftaki yani şuralardaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şimdi sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Yanlardaki ilmekler bitti gördüğünüz gibi. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine yapacağımız işlem şu hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ve burada hanımlar bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bakın V şeklinde. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek şuraya buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Ve buradaki kenar ilmek yerine bakın. Şurada ilk kenar ilmek yerim şurada. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor hanımlar. İşlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Patiğimizin arkası böyle örülüyor. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve bir diğer kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek hemen şuraya. Buradan da bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği yine kesiyorum. Bu kenarda ilmek çıkartırken hanımlar ön yüzde çıkarıyorum, sağ kenardaki ilmekleri daha kolayıma gidiyor. Ve burada da sıradaki şu kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi şöyle çıkarıyorum. Bu şekilde. Patiğimizin arkası 15 ilmekle böyle örülecek. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm bu bölümü. Bu aşamada ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğim artık. Bu şekilde kesim işlemini yapıyoruz. İlmeklerin tamamını kesiyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Bu aşamada kenarda böyle bir tümsek görüntü oluşmasın diye tığım ile bunu hemen dibine batarak bir düzleyeceğim. Şöyle hemen şu dibine batarak burayı şöyle düzleştiriyorum. Hanımlar, patiğimizin kenarına, bu kenarımız daha sıkı derli toplu dursun diye kenar oyası yaptım. Böyle tek sıradan oluşan. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Bir sonraki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı böyle yapıyoruz hanımlar. Yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde kenarımıza şöyle oyamızı yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz fakat ipimizi tığımıza doluyoruz. Ardından tığımızdaki 3 ilmeği birden topluyoruz. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız hanımlar. Şöyle ki
Bu kısmı bitireceğiz. Sonra bu patiğimizin üst bölümüne de yine bakın kenar ilmek yerlerine sırayla girerek aynı işlemi yapacağız. Sonra diğer kenarını derken ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım, geldim. İlk başladığım yere kadar oyamı yaptım bu şekilde. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Sonra da patiğimizi mankenimizde de göreceğiz. Şöyle düğümleyerek arkaya sıkılayarak ipimizin ucunu güzelce gizliyorum. Şöyle. Bakın patiğimizin topuk kısmı, arka kısmı bu şekilde. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz bu. Haroşa örgü olduğu için gördüğünüz üzere gayet esnek bir yapıya da sahip, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Ayağımızda da görelim bakalım birlikte. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok şık bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Gayet de kolaydı. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi manken ayağıma da şöyle giydirdim. Gördüğünüz üzere hanımlar, bakın patiğimizin kenarları, patiğimizin tabanı, arka kısmı. Şöyle esneklik payını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir ayağı saran bir model oldu. Ayaktan çıkan bir model değil. Kesinlikle bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.